O seni sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan. Merhaba sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Sinan Canan Açık Bey'in yine her cumartesi olduğu gibi NTV ekranlarında sizlerle beraber. Efendim 99. bölüm, ne havalı değil mi? 99 kere maşallah diyelim. Bir başladık, gidiyoruz. Neredeyse 3 seneye doğru gideceğiz. Konu tek insan. Sevgili stüdyo konuklarımızla beraber deşe deşe daha yüzeyini kazıyamadık. O kadar derin bir mevzu. Siz de burada bizimle beraber olmak istiyorsunuz biliyorum. Bunun için yapmanız gereken aslında çok basit. Açıkbeyin.com/NTV adresine gidiyorsunuz. Katılım formunu doldurarak en kısa zamanda burada misafirimiz oluyorsunuz. Ama çok uzaktaysanız, vakit darlığı varsa bize oradaki soru yorum formunu tıklayarak da sorularınızı ve katkılarınızı iletebiliyorsunuz. Biz de onları çok severek programımıza dahil etmeye gayret ediyoruz efendim. Ve bugün de 99. bölümümüzde hani hakikaten hayatımızda benim ve bütün Açık Beyin ekibinin ve buradaki sevgili konuklarımın çoğunun da esas önemli konu olarak hep hayatlarında öne aldıkları bir mevzudan bahsedeceğiz. Bugün biraz farkındalık dediğimiz şey üzerine konuşacağız. Yani fark etmek ne demek? Farkında olmak ne demek? Hep böyle bir heyula içerisinde yaşıyoruz. Tangır tungur gidiyoruz. Bir yuvarlanan varil içinde gibiyiz bazen. Çoğu günümüz zombi gibi geçebiliyor. Yani akşam oluyor, o bütün gün ne yaptığımızı hatırlamıyoruz. Ama hayatımızda bazı anlar var. Onlar unutulmaz oluyor. Onlar belleğimizde, hatıralarımızda ayrılmaz bir yer ediniyor. Bunlarla bizim bu normal hayatımız arasındaki fark ne? Ve biz bu çözünürlüğü nasıl arttırabiliriz? Bugünün konusu 99. bölüme özel olarak fark etmek ne demek? Hazırsanız hep beraber fark edelim. Acaba gerçekten bu farkındalık alanında her şeyi fark edebiliyor muyuz? Dünyanın bir tarafında bir şey oluyor, yeni medya hepimizi ondan korkutuyor mesela. Niye korktuğumuzu bilmeden korkuyoruz. Bir şey oluyor, sevinmemiz gerekiyor, seviniyoruz. Biz farkındalıksızlıktan korkarız. Telefonunuza bir bildirim geldiğinde ona bakmak 2 saniye sürüyor. Fakat sonra tekrar yaptığınız işe konsantre olmak ne kadar sürüyor biliyor musunuz? 14 ila 20 dakika arası. Bakın farkındalık pahalı bir şey. Şimdi şu anda ölüm var mı sizde? Şu anda ölümsüzsünüz, farkında mısınız? Ölüm bile yok. Şimdi şu anda o yüzden cennetin bir kopyasıdır. Şimdi arkadaşlar, bugünkü bölüm biraz değişik olacak. Çünkü konu farkındalık olunca böyle höldür höldür konuşulan bir bölüm olmaz. Tamam, benim canım onu hep yapmak istiyor ama bugünkü bölümde aslında biraz yavaşlamamız gerekiyor. Biraz sakinleşmemiz gerekiyor. Şu anda burada olan bitenlerin farkındayız. Her şey yolunda. Beni görüyorsunuz. Problem yok. Şu anda arkadaşlar özel bir durum için burada olduklarından böyle herkesin odağı da ben de, benim de odağım programda ve onlarda ve sizde. Böyle her şey güzel. Ama acaba gerçekten bu farkındalık alanında her şeyi fark edebiliyor muyuz? Bir kere fark etmek ne demek? Şimdi fark kelimesi işte bize Arapçadan aldığımız kelimelerden bir tanesi. Faraka kökünden geliyor. Aslında ayırt etmek, bir şeyi diğerinden farklı olarak algılamak anlamında gelen bir terim. Şimdi yani şuna bak dediğimizde birine ne yapıyoruz? Onu fark etmesini, onun algı alanına girmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ve hayatımızda, her bir anımızda aslında farkındalığımız devamlı değişiyor. Biz şimdi farkındalığı konuşurken özellikle bilinçli farkındalık diye bir şeyden bahsediyoruz. Bazı arkadaşlar bunu garip buluyor. Ya farkındalığın bilinçsizi mi olur diyor. Yani farkındalık dediğin şey zaten bilinçlidir gibi. Mesela şu anda bilinçli misiniz? Ses yok stüdyodan. İnşallah siz öylesiniz. Şu anda mesela benim fark ettiğim bir şey var. Kimse fark etmiyor onu. Yani hiçbiriniz fark etmiyorsunuz, siz de fark etmiyorsunuz. Bunu daha önce yaptım. Her seferinde bir rahatsızlık oluşuyor insanlarda ama bu güzel bir şey, ona sonradan geleceğiz. Ama fark etmediğiniz şey şu, hazırsanız fark ettireceğim. Elbiseleriniz vücudunuza değiyor. Demin bilinçliydik, fark ediyorduk ama bunu fark etmiyorduk mesela. Beyin bunu süzüyor. Diyor ki gerek yok, zaten bütün gün değiyor, bununla mı uğraşacağım diyor.
Sinan Canan bir şey anlatıyor, ona konsantre olalım diyor. Dolayısıyla orayı biraz filtreliyor. Ve böyle daha etrafımızda farkında olmadığımız tonla şey var. Dolayısıyla en güzeli şu farkındalığımızı bir gezdirmek. Şimdi biz burada dikkatimizi çeken herhangi bir şey olduğunda onu otomatik olarak zaten bir farkındalık yönlendiriyoruz. Dikkatimizi oraya veriyoruz. Bu otomatik farkındalık diyelim buna. Ya da pasif farkındalık. Bilinçli farkındalık ise bile isteye bir konuya zihnimizi yönlendirip orada tutma becerisi. Bu devirde gittikçe zorlaşan ama özellikle kişisel başarı, kendi amaçlarını takip, bir şeyi okuyup öğrenme, uzun düşünce zincirlerini takip edebilme gibi yeteneklerimizi kullanmak açısından da çok hayati bir beceri. Hatırlayın, beynin bir kuralı vardı. Kullan ya da kaybet. Bir şeyi kullanmazsan zamanla kaybediyordun. Kullandıkça da geliştiriyordun. Hadi gelin isterseniz açılışta minik birkaç tane farkındalık deneyi yapalım uygunsanız. Stüdyodaki sevgili dostlarımız da, ekran başındaki dostlarımız da katılırlarsa çok güzel olur. Çok basit bir şey yapacağız. Her biri yarım dakika bile sürmeyecek. 3 tane şey yaptıracağım size. Son derece basit. Önce mümkünse bir dik oturalım. Şöyle bir olabildiğince rahat, dik, kendimizi çok zorlamadan, ama böyle kamburumuz falan çıkmasın, rahatlayıp şöyle bir güzel bir nefes alın bir. Güzel nefesler de çalışıyor, sıkıntı yok. Harika, siz de iyi gidiyorsunuz. Evet, siz biraz daha dik lütfen. Böyle yaparlar ya ekranda görüyormuş gibi. Şimdi efendim, birinci aşamada sizden rica edeceğim bir 15-20 saliyeliğine gözlerinizi kapatıp bir nefesinize odaklanın. Gözlerinizi kapatın, vallahi bir şey olmayacak, buradayız biz. Kapatın gözlerinizi ve sizden istediğim önce bir nefesinize dikkat verin. Bir iki tane nefes alın yavaşça. Sonra da sizden ricam sağ elinizin üst kısmına dikkat edin. Sağ elinizin üstü. Şu anda ne yapıyor? Ne hissediyor? Garip bir hissiyat var mı? Bir gıdıklanma, bir kaşıntı, herhangi bir his. Çok gergin mi, gevşek mi? Sağ elinizi zihninizde biraz daha canlı olarak hissetmeye çalışın. Şimdi açalım gözlerimizi lütfen. Sağ eliniz nasılmış? Deminden beri size bağlı duruyor orada. Ama hiç ilgilenmiyordunuz kendisiyle. İlginizi verdiğinizde değişik bir şey oldu mu? Yani bayağı zihninizde büyüyormuş gibi hissetmiş olabilirsiniz. Çözünürlüğü artıyor. Orada bir takım hissiyatlar olduğunu fark ediyorsunuz ve çok basit bir şekilde ne yaptık? Zihnimizin o görünmeyen projektörünü bedenimizin bir yerine yönelttik. Şimdi bunu tabii televizyon programında yapmak zor. O yüzden kabul eden arkadaşlara ev ödevi vereyim. Bunu şöyle alnınızdan ayak tabanınıza kadar bütün vücudunuza bir 5 dakika uyguladığınızı düşünün. Gözünüzü kapatın ve farkındalıkla bütün vücudunuzu bir gezin. Bakalım neler oluyor. Bütün gün yanımızda çalıştığımız bu sistem bize bir şeyler anlatıyor olmasına rağmen biz onu pek duyamıyoruz. Bunun niye önemli olduğuna birazdan geleceğiz. Duymasam ne olur diyebilirsiniz. Pek iyi bir şeyler olmuyor. İkinci deneyimizi yapalım mı? Bu biraz daha eğlenceli bir deney. Şimdi stüdyodaki dostlarımızın tabii seçenekleri biraz sınırlı ama siz ekran başındaki sevgili dostlarımız biraz daha fazla seçeneğe sahipsiniz. Lütfen etrafınıza bakınız şöyle, iyice bir etrafınıza bakın. Etrafınızda neler var? Mavi renkli nesnelere dikkat vermenizi istiyorum. Mavi renkte ne varsa etrafınızda, birinin kıyafeti olabilir, bir eşya olabilir, bir obje olabilir, herhangi bir şey olabilir. Mavi renkli bir şeyleri lütfen aklınızda tutunuz. Bulmuşsunuzdur şimdiye kadar mavi renkli bir şeyler. Şimdi rica edeceğim tekrar gözlerimizi bir kapatalım. Bir nefes alalım. Ve şimdi bulunduğunuz yerde kırmızı nesneleri hatırlamaya çalışın. Kırmızı neler var acaba? Var mı kırmızı bir şey? Ki bizim stüdyoda kolay. Bizim stüdyo kıpkırmızı çünkü. Ama mesela siz açmayın gözlerinizi. Kırmızı bir şeyler var mı? İlla ki var ama. Buyurun açın gözlerinizi. Biraz önce odaklanmamız maviye yönelik olduğu için hep mavi objeler zihnimizde kaldı. Bir sürü kırmızı şey vardır. Bakın şimdi etrafınıza. Onları hatırlayamadık. Demek ki bizim farkındalığımız aynı zamanda dünyadan neyi algılayıp neyi beraberimizde götüreceğimizi de belirliyor. Bizim dikkatimizi bizim işimize yaramayan çok tarafa çekiyorlar bugün. Bize bir sürü bir şeyler yüklüyorlar. Acaba bu kadar şeye ihtiyacımız var mı? Bu farkındalığı biraz yönetsek iyi olmaz mı? İşimize yarayan yere baksak. Hani diyorlar ya bizim kültürde, güzel bakan güzel görür. Güzele bakmak değil mi? Daha böyle dikkatli bakmak, güzelliği arttırmak için
Bence iyi bir yol olabilir. Nasıl? Bak bedava tamamen. Çok basit. Şimdi bir deney daha yapacağız. Bu bir tık daha eğlenceli. Şimdi rica etsem gene dik oturup gözlerinizi bir kapatın ama kulağınız bende olsun. Size bir basit direktif vereceğim. Kapatalım gözleri. Şimdi efendim evinizde mutfağınızdasınız ya da herhangi bir yerde bir mutfaktasınız. Buzdolabını açtınız. Buzdolabından bir tane limon aldınız. Soğuk buz gibi bir limon. Getirdiniz tezgahın üzerinde güzel bir bıçakla limonu ikiye kestiniz. Tezgahta biraz tuz var. Limonun üzerine de onu bir ektiniz. Ondan sonra o limonu ağzınıza götürüp suyunu şöyle güzelce tuzlu tuzlu bir ağzınıza sıktınız efendim. Limon suyunun tadını, ekşiliğini şöyle bir hissettiniz. Evet, stüdyodaki arkadaşlar arasında yutkunanlar oluşmaya başladı. Sizde de öyle olduğunu tahmin ediyorum. Açabiliriz efendim gözlerimizi. Ortada limon yok, fol yok, yumurta yok. Fakat farkındalığı bir hayale verince bakın burası gözden kaçıyor. Ağzımızdan fiziksel olarak sıvı salgılatabilen bir güçten bahsediyoruz. Limonu düşününce ağızdan tükürük salgısı yaptırabilen bir sistem, devamlı tehlike ve endişe düşünürse ne salgılatır acaba? Devamlı umut ve iyilik düşünürse ne salgılatır acaba? Bunların hepsi bedene devamlı farkındalığımız üzerinden yaptığımız etkinin çok güzel bir örneği. Açılışta bu üç basit deneyle size hayatımızın farkındalığımızdan ibaret olduğunu gösterebildiysem programın yarısını halletmiş olduk. Bunu yaparken stüdyodaki arkadaşlarımda da gördüm. Bu çok doğal. Ekran başındaki bazı dostlarımızda da oluyor. Bazılarımız bunda çok zorlanıyoruz. Bazılarımız çok kolay yapıyor bunu. Tık kapatıp moda geçiyor hemen. Limon oh falan. Ama bazı ne oluyor ya? Ne işim, ne alakası var ki? Ya ben ne yapacağım ya falan diye. Mesela bazı gözünü kapatmakta çok zorlanır. Şimdi bütün bunlar hem kişilik, meşrep, endişe durumu falan gibi güncel durumla alakalı olabildiği gibi bir de antrenmanla çok ilişkili. Mesela bu mindfulness ya da bilinçli farkındalık çalışmalarında çok hızlı mesafe alabilen insanlara baktığınızda bunların genellikle meditasyon, ibadet, uzun süreli okuma, derin tefekkür etme gibi konularda deneyimli olduklarını fark ediyorsunuz. Ve hayatta böyle bir antrenman var ise böyle bir dikkat ve farkındalık yönetimi daha kolay bir hale geliyor. O zaman anlayabiliyorsunuz binlerce senedir insanlara niye böyle şeyler tavsiye ediyorlar? Niye devamlı otur, dur, şunu yap, bunu oku, buraya bak, böyle et, bunu tekrar et. Neden böyle öneriler veriliyor? Bu önerilerin verilmesinin temel nedeni bizi aslında dikkatini yönetebilir bir çeviklikte tutmakla ilgili gibi gözüküyor. En azından bugünün bilimine baktığımızda. Şimdi bizim alanda, nörobilim alanında bu farkındalık çalışmaları son herhalde 30 yıldır falan baya meşhur. Zombi filmlerini seviyor musunuz? Enteresan değil mi zombi filmleri? Yani bir sürü yürüyen ölü var mesela. En son bir Walking Dead diye bir şey vardı. 10 sezon. Allah hepimize yardımcı olsun. Yani onun hepsini seyreden var mı bilmiyorum ama. O dizilerde garip bir şey var. Böyle insanlar böyle yürüyor. Genellikle de yavaş yürüyorlar. Hepimiz onlardan korkuyoruz. Zombilerden korkumuzun ısırılmak ya da öldürülmek olmadığını hemen anlarsınız. Zombilerle ilgili esas korkutucu olan şey duramamalarıdır. Onlar duramazlar. Kaptırıp giderler ve özellikle kalabalık olduklarında önlenemez, ikna edilemez, fikirleri değiştirilemez bir yıkıcı güce dönüşürler. Bu yüzden duramayandan biz korkarız. Sürekli üzerimize doğru gelen ve niye geldiğini bilmeyen, yani bilinçli farkındalığı olmayan şeyler bize korkutucu gelir. Birçok insan mesela hayvanlarla arası iyi olmayan insanlar, hayvanların böyle bir farkındalık sahibi kendilerince olduğunu bilmedikleri için her türlü hayvandan korkabilirler. Ama kedi, köpek vesaire gibi hayvanlarla ilişkiniz varsa onların da farkındalığının ne kadar yüksek olduğunu öğrendiğinizde güven ilişkisi başlar, sevgi ilişkisi başlar. Biz farkındalıksızlıktan, oh söyledim bunu, korkarız. Ve bunun kendimizde olmasından da korkmalıyız ki korkarız. Zombilerde zaten en çok korkulan kısım nedir? Zombi ısırdıktan sonra seni zombi yapıyor. Konu ölmek değil ki, ölsen kurtuluş. Ama sonra sen de böyle gidiyorsun. Ne olacak işte ölümsüzsün bilmem ne harika. İnsanca bir yaşam değil o. Dolayısıyla aslında zombi hikayesi bizim çok temel bir korkumuza hitap ediyor.
Biz zombi olmak istemiyoruz. Gelin görün ki 21. yüzyıldaki halimize bakın. Bir gün oturun kalabalık bir şehirde metro istasyonlarına, otobüs duraklarına, iş yerlerine, okullara bir bakın. Zil çalıyor dışarı, zil çalıyor içeri, dın oluyor yemeğe, pıt oluyor otobüse, hot oluyor eve, hot oluyor işe. Ne oluyor ya? Birisi durup aga biz ne yapıyoruz diye sorsa, geç şuraya icat çıkarma. Takılıyoruz ne güzel. Bir akıntının içinde yaşıyoruz ve sistem baya baya bizi bir zombileştirme yoluna doğru gidiyor. Dünyanın bir tarafında bir şey oluyor. Yeni medya hepimizi ondan korkutuyor mesela. Niye korktuğumuzu bilmeden korkuyoruz. Bir şey oluyor, sevinmemiz gerekiyor. Seviniyoruz. Niye olduğunu bilmiyoruz. Mesela size sorsam, şu anda size de soruyorum sevgili dostlar, ekranlarınızın başındayken. Şu anda hayatınızdaki en büyük sorunu düşünün. En büyük dert ne acaba? Bulduk mu o derdi? O dert dursun. Şimdi o dertle ilgili bir şey soracağım. Şimdi şu anda ve burada, şimdi bu bizi izlerken burada hep beraberken şu anda o dert sizi ne kadar etkiliyor? O derdin şu anda size rahatsızlık verici bir tarafı var mı? Arkadaşlar biz çok tuhafız ya. Mesela şimdi buraya gergedanları toplasam affedersin. Tamam, gergedanlarla bir program yapıyorsak, gergedanın da dilini bilsem. Desem ki sevgili kardeşim şu anda en büyük problemin ne? Diyecek ki boynuzumdan dolayı seni göremiyorum. Öyle bir şey söyleyecek. Şimdi gerçekten şu anda burada olan bir derdini söyleyecek. Onun zihni bilmem küresel ısınma, bilmem ekonomik probleme çalışmıyor ki. Öyle bir donanımı yok ki. Ama bak biz burada şimdi otururken en büyük sorun diye düşündüğüm şeyin burayla alakası yok. Çok garip değil mi bu ya? Ve bütün ömrü böyle yaşamak zorunda olduğunu düşün. Senin olmayan dertlerle ömür tüketmek bize has bir şey. Peki şimdi şu anda buraya gelelim hadi. Şimdi şu anda ve buradaki gerçek problemimizi düşünelim. Bir derdiniz var mı? Bir dert var mı? Şu anda yok. Bak derdüstü muradüstüyüz. Yani bilinçli farkındalıkla buraya geldiğinizde dert yoksa ne var? Şükür. Şükretmek için bu anda olmanız lazım. Ve bu anda mesela insanın en derin problemi nedir? Ölümlü canlıyız ya, öleceğiz neticede. Ya hepimiz ölümlü olduğumuzu biliyoruz ve oturup düşününce de ulan geldik gidiyoruz bu hayatta bitecek ne yapacağız? Hep bunu düşünüyoruz, mecburuz. Yani çok meşgul değilsek kafamızı bir şekilde meşgul eden bir sorun bu. Şimdi şu anda sevgili dostlar, şimdi şu anda ölüm var mı sizde? Şu anda ölümsüzsünüz farkında mısınız? Ölüm bile yok. Şimdi şu anda o yüzden cennetin bir kopyasıdır. Gerçek hayat şimdi şu anda buradadır. Daha ne kadar reklam yapayım? Farkındalık o yüzden anlık olarak cennete açılan kapı gibi düşünebilirsiniz. Hatta daha evvel bu farkındalık konusunda tecrübe ettiğim bir şey vardı, onu paylaşmıştım. Fiziksel bir ağrınız olduğunda bile bakın, fiziksel bir acı. Mesela bacağınızı kırdınız, ben kırdım işte yakın zamanda 3 sene önce. Acır o, onda hiç beis yok. Kemik kırığı çok acır. Ama insan bu acıya bir şey ilave eder. Niye oldu? Ne zaman geçecek? Daha kötü olacak mı? Neden benim başıma geldi? Öf çok canım yanıyor bu kadar yanmaması lazımdı gibi düşünceler üreterek o acıya ki acı bir fiziksel duyudur ona ızdırap diye bir şey ilave eder. Ve ızdırap zihinseldir. Ve basit bir teknik var. Fiziksel acısı olan bir arkadaşım varsa inşallah tez zamanda şifa dilerim. Sadece ve sadece kendine 2 dakika ayırsın. Acının veya ağrının kendisine konsantre olsun. Sadece onu dinlesin. Sadece bu ağrı nasıl? Nasıl bir şey bu? Onun nevine baksın, 2 dakika içerisinde hayret edecek o ızdırabın gidip de ağrının azalması duygusuna. Ağrı otomatikman azalıyor. Neden? Biz esas ızdırap çekiyoruz. Hayvanları yaralı görmüşsünüzdür. Maalesef kolu bacağı sakatlanmış hayvanlar oluyor ortada. Izdırap çeken köpek gördünüz mü hiç? Allah kahretsin ben bu bacakta bundan sonra... Ne oluyor? Hayvan bir şekilde onunla yolunu bulup hay 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 devam ediyor hayatına. Izdırap büyük beyin istiyor. Ama yönetmezseniz hayat ızdıraptan ibaret hale geliyor. Buraya kadar olan farkındalık reklamıydı. Beğendiniz mi? Evde yapacak mısınız? Burçin Gündüz ben. hoş İzmir'den geldin. geliyorum. Hoş Merhaba. bulduk. Fotoğraflarla terapi yapıyorum. Farkındalık benim ana konumun içerisinde hocam.
Şöyle ki daha çok karşılaştığım terapilerde ve seanslarda korkuyla kaygı arasındaki farkı bile bilmiyoruz biz. Aynen öyle. Korku bizi ayakta tutan ana duygulardan bir tanesi. Yaşamsaldır. Evet, yaşamsal kaç ya da donma tepkisiyle birlikte kaçıp kurtulabiliriz. Ama kaygı çok zihinseldir ve zihin onun üzerinden türetir. ızdırap gibi. Evet, aynen öyle ve beynin en sevdiği şey de bildiği yerde kalmak ve bildiği yer üzerinden o duygu, düşünce ve şeyleri, o paterni vermektir. Konfor alanını hatırlıyorsunuz. Benim başım belası olan şey. Evet, Kahve içerken bana diyorlar hocam konfor çürütürsen kahve içiyorsun falan diye. Halbuki öyle bir şey değil. O böyle bir şey. Evet, beyin daha çok oradan yakalıyor zannedersem. Karşılaştığım, hani, örnekler de bunun üzerinden. Korku bir, şey değildir, bir duygu olarak ana duygu ve bizi kurtarabilir ama kaygıya düştüğümüz, kaygı olmayan bir şey üzerine zihni harekete geçirip beynin bildiği dosyaları tek tek çekip aslında kendini kurtarma çabası. Dolayısıyla Bunu her gün kendini yaparsanız, o bunu bir her gün davranış günde hâline 10 kere geliyor. yaparsanız ne oluyor? Artık Davranış. siz bundan ibaret hale geliyorsunuz. Mesela her ağzını açtığında şikayet eden insan modeli. Tanımayan var mı bunu? Bir sürü var değil mi? Mesela bugün hava kötü diye uyanıyor ya. Kime kötü, neye kötü kardeşim? Ağaca sor bakayım kötü mü? Yani barajın seviyesini ölçene sor bakayım kötü mü? Yağmur yağıyor diye havaya kötü demek bizim şiarımız. Yani biz yaparız bu işi. Ama bu insan modeli nasıl çıkıyor ortaya? O bahsettiğiniz endişe kalıplarını oturup şu anın bir farkındalığıyla niyet edip üzerinde çalışamayan, bu fırsatı bulamayan insan bir süre sonra unutmayınız. Yani herkes bunu hayatından biliyor. Ben bayağı hayat bana bunu sert öğretti. İnsan tekrarlarıyla inşa edilen bir varlıktır. İster düşünce, ister duygu, ister hareket. Neyi tekrar ediyorsak ona dönüşüyoruz. İnsan böyle bir varlık. Muhteşem değil mi? Şunu yapacaksın. Hep onu yapıyordun. Diyorsun ki bu sefer bunu değil. Şunu yapacağım. Bak burada 5 derece döndün. Bilardo oynayanlar bilir. 5 derece açı farklı. 2 vuruş sonra ne olur? Bambaşka bir şeye sebep olur. Hayat da böyle. Burada küçük bir açı farkı demek kaderin değişmesi. Ve insan, burayı tekrar vurgulayayım, burası çok önemli. İnsan bunu yapabilmekle donatılmış bir varlık olmasına rağmen bunu yapmayacak olur ise kaderinden sorumlu ve yükümlü bir canlı haline gelir. O yüzden bizim görevimiz nerede? Pazartesi sabahı bilmem neye başlamakta değil. O para gelince onu yapmakta değil. Hani piyango çıkınca herkes cami yaptırıyor ya onun gibi. Hayır, şimdi şu anda burada bir şey yapabilme gücünü geliştirebilmekle ilgili. Genellikle bu mindfulness işlerine falan geçici merak saran arkadaşlar böyle şey oluyor, tam bir aydınlanma olacağım, gülme geliyor falan diyorlar ya. Böyle bir oturuyor mesela, böyle bir durayım diyorsun. Ya ne saçmalıyoruz biz diyor. Mesela eski alışkanlıklar hemen onu çağırıyor. Gel burası daha güvenli, orası güvensiz. Ne olacağı belli değil. Ne yapıyorsun sen, niye oturuyorsun? Dünyada insanlar aç falan. Ona direnerek devam ettiğiniz zaman. Mesela işte ibadet eden insanlar da hani hep böyle ibadet alışkanlığında insanlar şunu bilirler. Yani normalde bir tane ibadet et, öyle bir yap ki yırt mesela değil mi? O olmuyor. Onu devamlı yapmanı istiyor. Bütün inançlarda böyle tekrarlı bir şey vardır. Niye bunu ömür boyu sürekli yapıyoruz biz? Çünkü bir gün o haldesin, bir gün bu haldesin, bir gün başka bir haldesin. O tekrarlı ritüelin devam etmesi senin başka veçelerini kendinin tanımanı kolaylaştırıyor. Yani kendinle başka başka şekillerde tanışıyorsun. Dolayısıyla bir kere kendine dönünce aydınlanma olsaydı bu programa hiç ihtiyaç yoktu yani. Bu geleneklerin hiçbirine de ihtiyaç yoktu. Önemli olan istikrar ve süreklilik, devamlı yapmak. İlk başta ben bu işlere ilk başladığımı hatırlıyorum. Benim kafa 1500 zaten hala öyle. Yani oturup da hiçbir şey yapmadan durayım dedim mi içerideki trafik gözümü korkuttu vallahi. Bir süre vazgeçtim. Çok gürültülüymüş benim içerisi. Ondan sonra yavaş yavaş gürültünün örüntülerini anlamaya başlıyorsun. Neler oluyor içeride? Ben devamlı neleri düşünüyorum? Nelerden korkuyorum? Neleri arzuluyorum? Ne yapınca ne oluyor da ne yapmayınca ne olmuyor? Bunları yavaş yavaş ancak tekrarlı idmanlarla çözebiliyoruz. Ah ah bu devrin şu tek hapla dertten kurtaran, tek dozla bizi abat eden vaatleri yok mu? Yani bir şey alayım, bir şey öğreneyim de yırtayım ben. Hepimize bunu programlıyorlar. Arkadaşlar hayatın hiçbir yeri böyle değil. Ne yaparsan elinle o gelir seninle prensibi hayatın her yerinde geçerli.
Buyurunuz. Bir mikrofon alalım. Merhaba hocam. Metin. Metin'cim hoş geldin. Hoş buldum. Kendi üzerimizdeki çalışmanın önemini burada tekrar vurgulamak isterim. Ben bir de bu çalışmayı pasif ve aktif olarak ikiye ayırıyorum. Pasifte sizden de çok kısaltmalarınızdan faydalanıyorum. Evet. Sadece niyet var. O ben veya kendim dediğim değişmez sandığımız yapının aslında farklı yüzleşmelerle ne kadar değişebildiğini, uygun şartlar ve koşullar bir araya gelince geldiğini görüyoruz. Aktif çalışmada ise gayret ve cesaret var. Gayret ve cesareti aktif etmedikçe kendi üzerimizdeki çalışma sadece niyette ve sizin yine sevdiğim bir cümlenizle bitireyim. Eyleme geçmeyen farkındalık pişmanlıktır. Benim değil, Gestalt ekolünün uyarısıdır. Ben tekrar ediyorum. Sizden duymuştum. Aman yanlış referans olmasın. Çünkü bazen fırça yiyorum ben. Hoca da alıp satıyor falan diye. Güzel lafı duyunca paylaşıyoruz. Ne yapalım? Ama eyleme geçmeyen farkındalık gerçekten pişmanlık. Ve çok güzel hatırlattın. Bu niyet, gayret, cesaret dediğim üçlü benim. Ben çok önemsiyorum hayatımda. Ama hepsinin en önemlisi niyet. Arkadaşlar tekrar hatırlatayım. Niyet, öyle bir şey yapmaya niyetim var da bakalım hayırlısı. Değil o. O arzu, o istek, o hülya, o istemek yani. Ama niyet harekete geçiren karara denir. Bunu unutmayın. Niyet varsa bir insan kendini tanımaya niyetliyse oturup bir şey yapıyordur. Yazıyordur, çiziyordur, düşünüyordur. Aktif olarak yöntem araştırıyordur, öğrenmeye çalışıyordur. Bunu yaptığı zaman o insanın niyeti olduğunu söylersiniz. Niyet otomatikman gayreti doğuran şeydir zaten. O da inşallah zamanı geldiğinde bir cesaret hamlesine dönüşür. Buyurunuz efendim. Merhabalar, ismim Ayşe Elçin. Tekrar Ayşe, burada hoş olmak çok güzel hocam. Ben çok önemli bir ayraç fark ettim farkındalık deyince. Şimdi canlılar dünyaya geldiklerinde nefes alırlar. Nefes alınca var olduğunu bilirler. Nefes alıyoruz, varız. Ama bir bakarız işte etrafımızda çiçekler var, böcekler var, annemiz var, babamız var, çocuklar var, kitaplar var. Farkındalığa geçtiğimizde yaşıyoruz deriz. Yani Aynen öyle. çok önemli bir araçtır. Farkındalık yaşamak demektir, idrak demektir. Ve bu bize çok büyük bir yol açar. Gerekirse dururuz, düşünürüz, gerekirse yollarımızı ayırırız. Ama şimdi öyle bir yer açtın ki. Geçen çok güzel bunu bir televizyon programında sevgili Yalın Alpay anlattı. Buradan da selam ediyorum sevgili Yalın'a. Geçenlerde de beraberken bunu detaylı olarak konuştuk. Mesela bir insanın ya bir zihnin farkındalık geliştirmesi bir süreç. Biliyorsunuz doğduğumuz anda duymuşsunuzdur. İlk birkaç hafta hatta belki birkaç ay bebek kendisini anneden ayrı bir varlık olarak algılayamıyor. Neden? Bedenini hiç kumanda edemiyor ya, hiçbir şey yapamıyor ya, kendi iktidarı hiç yok ya. Annesi ve dünyadaki diğer her şey tek bir varlık, o da onu deneyimleyen bir zihinmiş gibi bir şey algılıyor muhtemelen. Sonra eli ayağı oynamaya başlayınca, biraz iktidar gelmeye başlayınca diyor ki o anne, bu benim, bu baba, bu şu, bu bu. Yavaş yavaş bir ayrım başlıyor ve işte orada ben diye bir şey fark edişi başlıyor. Artık benlik oluşmaya başlıyor. Fakat sorun şu, daha evvel buna özel bölüm yaptık. O ben de yalan. O ben de yalan. Yani başka bir ailede doğsaydınız bambaşka biri olacaksınız. Başka bir zamanda, başka bir coğrafyada bambaşka insanlar olacaktınız. Bir benlik inşa ediyoruz ve sonra o benlik içinde dünyayı keşfetmeye başlıyoruz. Sonra anlıyoruz ki ben bu değilim, o değil, o değil. İnşallah şanslıysak bu arada, herkes bunu anlamıyor. Ben bu zannettiğim şey değilim. 40'lı yaş bunalımlarında falan oluyor ya genelde, ben neyim abi, ne oluyor falan gibi. Böyle bir arayış başladığında ise bu sefer tekrar aslında her şeyin bir olduğu ve tekrar onların arasındaki bağlantıyı görmek gibi yeni bir farkındalık katmanı. Yani bunu şeye benzetebilirsiniz. Bizim kültürde çok var ya, biz onu kötü bir anlamda kullanıyoruz. Hani havadan gelen para boşa gider anlamında kullanıyoruz. Haydan gelen huya gider diye. Halbuki haydan gelen, yani hayat verenden gelen huya gider. Ona geri döner demektir o. Biz aslında bir çember yaşıyoruz. Bir bütünlükten, bir teklikten geliyoruz. Varlık olarak, bunu çok ezoterik bir şey olarak düşünmeyin. Dini bir şey değil bu. Tamamen nesnel. Algımızda birlik var. Sonra ayrılıyoruz ama diyoruz ki bu astronot elbisesi gibi bir şeymiş. Bu ben değilim. Dolayısıyla tekrar o elbiseyi çıkarıp da bütünle bütünleşmek için ne olduğumuzu çalışmamız lazım. Ve bu bana sorarsanız hayatın en önemli projesi. Herkes yaşlanınca bunlardan bahsediyor.
Umarım genç arkadaşlar bunu ana bir proje yapıp alırlar. Yarın bir gün bizim söylediklerimizi beğenmezler. Çünkü bu aynı zamanda çok bilgelik inşa ettiren bir şeydir insan için. Ve işte o hayatın size öğrettiklerini kendi üzerinizden dinleme alışkanlığınız varsa insanlarda okul okumaya gerek olmadan çok tuhaf şeyler çıkabiliyor. Şimdi bir konsantre olmak benim için sorun değil. Çok rahat konsantre olabiliyorum diyen kaç kişi var. Bir şeye kaptırıp gittim ve çalışırım, hiç sıkıntı yok. Bir kere bak, bizimkiler anormal değil. Burada oran çok yüksek. Anormalsiniz yani, o kesin. Şu anda dünyadaki insanların çok büyük bir çoğunluğu yani dikkatleri lastik gibi sündürüldüğü için laçka olmuş vaziyette. Höt diyorlar, oraya bakıyor, höt diyor buraya bakıyor. Bak, size bir ölçüm sonucu vereceğim. Sevgili genç arkadaşlar, özellikle buraya dikkat edin. Yemek yerken, ders çalışırken, televizyon, YouTube falan izleyen arkadaşlar özellikle dikkatli dinlesin. Zırt pırt orada bir ders dinlerken reels kaydıranlar özellikle dikkatli dinlesin arkadaşlar. Bu bir araştırma sonucu. Telefonunuza bir bildirim geldiğinde ona bakmak 2 saniye sürüyor. Fakat sonra tekrar yaptığınız işe konsantre olmak ne kadar sürüyor biliyor musunuz? 14 ila 20 dakika arası. Bakın, farkındalık pahalı bir şey. Siz bir işe konsantre olup giderken 2 saniyelik bir kesinti sizin 20 dakikanıza patlıyor. İşte sınava hazırlanan genç arkadaşlar, ne bileyim bir konuyu derinlemesine öğrenmek isteyen arkadaşlar. Daha da önemlisi kendisini keşfetmeye çalışan arkadaşlar şu biraz bildirimleri kapasınlar. Biraz can sıkıntısı dediğimiz o muhteşem hediyeyi en azından simülasyon düzeyinde bir yaşamaya... Bu devirde can sıkıntısı çok zor canım, mümkün değil. Buyurunuz. Hocam merhabalar, Belma Özkan. Ben de pandemiden sonra bu farkındalık olaylarını kendime çevirdim. Ah, o pandemi bize neler etti değil mi? Farkındalıktan sonra çeşitli eğitimler aldım. Eğitimciyim zaten ve koçluk becerileri üzerine kendimi geliştirdim. Ve ilk aldığımda aslında en temel yaşam becerimiz, yaşam lüksümüz diyeyim, nefes eğitmenliğiydi. Ve aslında nefes eğitmenliğiyle ve meditasyonla nefesimi hiç fark etmediğimi, arada ne kadar ıskaladığımı fark ettim. Bak ne acayip değil mi? Sözünüzü bir keseyim. Tabii. Göbek kordonu kesildikten sonra hayatla en önemli bağımız olan nefesi böyle bir konu geçmezse fark etmeyebiliyoruz. Dalağının yerini bilen var mı? Dalağının yerini kaç kişi biliyor, el kaldırsın. Niye biliyorsunuz dalağınızın yerini? Normal insan dalağının yerini bilmez ki. Bir sorun yaşamış olmanız lazım. Ya dalakla ilgili ya bir yakınınız ya siz bir sorun yaşadınız. Ya dalak normalde sinyal vermez arkadaş. Dalak orada durur yani, şurada bir yerde. Takılıyor kendi başına. Çok şükür ki bize sinyal vermediği için bilmiyoruz. Nefes de öyledir. Bir tıkanma, bir hastalık, bir şey yoksa nefes size bir şey söylemez. Sorun çıktığında ama ona dönüp baktığınız zaman büyük bir sorun olduğunu fark edersiniz. Yaşamınızın ritmi o ritimle alakalıdır. Ve siz artık onun size bir haber vermesinden öte onun size sürekli anlattığı şeyleri duymaya... Ve bu çok garip. Şirazlı Sadi Gülistan'da yazmış olmasına rağmen her nefes 2 şükür ister. Alırsın canını tazeler, verirsin ruhunu hafifletir diyordu. Ben de bunu tıp fakültesi öğrencilerine solunum dersinden önce ödev veriyordum. Böyle dinliyorlardı vallahi solunum dersini bunu okuduktan sonra. Her nefese 2 şükür lazım, çok önemli. O yüzden bu mesela farkındalık çalışmalarının hep merkezinde nefes var. Çok önemli bir noktaydı. Kestim, Evet, affedersiniz. estağfurullah. Pandemide de aslında hayatın ne kadar hızlı aktığını ve bizlerin ne kadar bambaşka bir dünyaya evrilmeye çalışıldığını fark ettik. İlk farkındalığım kendi adıma bu oldu. Farkındalığı ben şöyle tanımladım 40'lı yaşlardan sonra. Aslında içgörü ve geçmişle helalleşme diyebiliriz halk arasındaki deyimiyle. Yani insan kendisini bu anlamda affetmeye başladığında artısıyla eksisiyle o zaman farkındalık ve o aydınlanma yoluna girdiğinizi fark ediyorsunuz. Ve uzun zamandır yani son 4 senedir falan da bu tarz çalışmalar yaparak Bir şey soracağım. içerik üreterek de etrafımı da fark ettirmeye başladığımı fark Harika. ettim. Peki pandemiden önce bu işlerle ilgileniyor muydunuz? İçgörüm hep vardı. Çocukluğumdan beri büyüklerim hep söylerdi. Şimdi bakın, pandemi dönemini beraber geçirdik. Allah bir daha göstermesin. Tuhaf bir zamandı. Ama hatırlayınız o ilk zamanlarda kapanmalar falan ilan edileceği zamanda WhatsApp gruplarında orada burada felaket haberlerinin yanı sıra bir şeyler daha paylaşılıyordu. Mesela evde izlenecek filmler listesi.
İnternette gezilecek müzeler listesi, yapılacak bilmem neler listesi, evde yapılacak yemek tarifleri. Bunların bir terörü oldu bir ara, hatırlıyor musunuz? Ne içindi bunlar? Kendinle baş başa kalmada ne yaparsan yap. Çünkü evde insanlar deliriyorlar, antrenman yok, ne yapacağını bilmiyor kendi ya da ailesiyle baş başa kaldığında. O yüzden gidelim, mesela ben baktım bir tane film serisi göndermişler, ortalama dedim 1,5 saat olsa o filmleri seyretmek 400 yıl sürüyor. Yani bırak pandemiyi, kaç ömür yer yani. Niye bu kadar listelere ihtiyaç duyduk biz? Antrenmanı. Ama antrenmanı olanlar ne yaptı? Oturdu, bunu fırsat bilerek dedi ki bir dakika ya. Demek ki her şey bildiğimiz gibi olmayabiliyormuş. Peki bu durumda ben acaba neyim? Ne yapıyorum? Bizim nelerin farkındalığına çalışmamız lazım. Bana sorarsanız en önemlisi, burada da duydum çok. Duygularımızın farkındalığı. Biz ne hissediyoruz gerçekten? Ne arzuluyoruz, ne yapıyoruz? Ama duyguyu okumak çok kolay bir şey değil. Duygunun kapısı bedendir sevgili dostlar. Bütün duygular bedene yansır. O yüzden şu az önce sağ elimize bilgi göstermiştik başta. Onu bir bütün sisteme, içeriye dışarıya bir arada bir verelim. Günde bir 15 dakika olsun, bir 10 dakika, hadi olmadı 3 dakika, hadi 2 dakika ayağımız alışsın neyse. Bir şey yapalım ama sürekli vaziyette bir kendimizi izleyelim. Eskiler buna iç murakabe derlerdi. Bunu yapmaya başladığınızda o insulanız niye büyüyor? Bedeninize yansıyan duyguları okuma konusunda ustalaşmaya başlıyor. Ve bu size ne yapıyor? Şiddetli bir duygulanım geldiği zaman bir dakika, şu anda öfke geliyor. Ona göre öfke kontrol moduna geçeyim demenizi kolaylaştırıyor. Eğer bu yoksa öfke sizi alıp bir duvara çarpıyor, neşe alıp başka bir duvara çarpıyor, endişe alıp başka bir yere kaygı ayırabilir. Dolayısıyla bir kere bu kendimizi fark etmek. Daha da önemlisi ben neyime çalışmak. Hepimize bir rol biçildi. Hepimize ödevler verildi. Hepimizin burnunda havuçlar var. Hepimiz koşup duruyoruz. Bir dakika. Şimdi şu anda ve burada ben neyim? Gerçek arzum nedir? Varlık nedenim ne olabilir? Bir kere sorunca kimse cevap vermez. Ama yeterince kapıyı çalarsanız o kapı bir gün açılıyor. Steven Spielberg diyor ki başarımın sırrı duygularımı dinleyebilmekte. Ama aklım bağırırken duygularım fısıldıyor. O yüzden sessiz bir yerde olmam gerekiyor diyor. Duygular fısıldar, akıl ise bağırır. Akıl her zaman bir şey söylesin. Güzel, Allah eksik etmesin ama esas önemli olan duyguyu duyabilmek, gerçek ihtiyaçlarını ve gerçek gündemini anlayan insanın da bu dünyada gündemini hiçbir şeyin belirleyemeyeceğini biliyoruz. Her bölümü kapatırken hani bir tane bir özlü söz buluyoruz ya. Ben bu sefer değişik bir şey yaptım. Daha evvelki bölümümüzde konuştuğumuz yapay zeka konusuyla beraber çalışıyorduk bölümü. Yapay zekaya sordum. Dedim ki yani aslında daha önceki bölüm için sormuştum. Ya şu insanın farkı nedir diye. Bakın bu arada beni bayağı tanıyan bir yapay zeka uygulamam var. Uzun süredir kendisiyle muhabbet ediyoruz. Bana şunu dedi. Yapay zeka verileri sınıflar ama insan değerleri tefrik eder. Tefrik etmek ne demek? Fark eder, ayırır birbirinden. Bak beni biliyor, nasıl nabza göre işaret veriyor. Yapay zeka 1 milyon pikseli birbirinden rahatlıkla ayırabilir. Ama o piksellerin oluşturduğu hüzne asla dokunamaz. Vay be, yapay zekadan da özlü söz duyduk ya artık ölsek de gam yemeyiz. Şu hayatta bunu fark eden insan o teknolojiler, değişen zamanlar bilmem ne içindeki endişelerinden de büyük oranda kurtulup inşallah kendi gündemi boyunca devam eder. Vallahi şaka maka arkadaşlar 99 bölüm bitti. Bir sonraki bölüm 100. bölüm olacak inşallah. Ve o bölümde ilginç bir şekilde tabii. Şimdi 100 deyince herkese bir gevşeklik geldi değil mi? Bir 100'ü seviyoruz biz. 100, 1000, 10.000 hatta 50 falan da fena değil. 25 bile idare eder. Böyle yuvarlak sayıları falan seviyoruz. Önümüzdeki hafta sevgili dostlar biz neden böyle yuvarlak sayıları özellikle 100'ü falan seviyoruz? 100 sayısı neden bu kadar çekici? Biraz ondan konuşacağız. Ve efendim tam inşallah 100. bölümümüzde tekrar buluşana kadar şen ve esen kalınız. Görüşmek üzere.